Merhaba arkadaşlar, ben İlknur Dökmez Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Rivoli kristallerle çok kısa sürede yapılabilen kolye, küpe, yüzük modelini göstereceğim. Geçen Instagram hesabımda sizlere soru yöneltmiştim. Neler görmek istersiniz, neler öğrenmek istersiniz diye. Bana çok kısa sürede yapılabilen bir model sormuştunuz. Ben de size bugün Rivoli kristali bu şekilde nasıl kaplarız kristallerle bunu göstereceğim. Çok fazla malzeme harcamayacağız bunda ve çok kısa bir sürede olacak. İlk önce sizlere malzemeleri göstermek istiyorum. QBS'ten gelen malzemelerle yapacağım. Bu kristaller de QBS'ten gelmişti. 14 milimlik. İsterseniz Swarovski kristal de kullanabilirsiniz. Ama ben normal kristal kullanacağım. Çin kristali. Pek farkı yok arasında. QBS'ten gelmişti bu malzemede. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı bir şekilde alabiliyorsunuz QBS'ten. Bu şekilde paketler halinde alabiliyorsunuz. 14 milimlik. Çek kristali kullanacağım. Eğer çek kristali kullanmazsanız, burada kullandığım gibi piramit kristal ya da yuvarlak kristal kullanırsanız ipinizin sağlamlığına biraz daha dikkat edin. Kullanacağım çek kristali Dolar Beatbox'tan gelmişti ve 4 milimlik. Boncuk ipi kullanırken çek kristallerinde çok fazla yıpranma olmuyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ama piramit kristal ya da yuvarlak kristal kullanırsanız buna dikkat edin. İpiniz çok çabuk bir şekilde yıpranabilir. Çek kristallerinde misina da tabii ki kullanabilirsiniz. Ama piramit kristalde ve yuvarlak kesim kristalde biraz daha dikkatli olmanız lazım kullanırken ya da çok sağlamını kullanmanız gerekiyor misina olarak. Boncuk ipi, boncuk iğnesi gerekli. Küpe aparatı gerekli. Bir dahaki videoda nasıl kendi küpe aparatımızı yapabiliriz bunu da göstereceğim size. Ama elinizde varsa şimdilik kristallerinize, boncuklarınıza uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Yine QBS'ten 011 numara boncuk kullanacağım. Yuvarlak kesimli aletlerimiz gerekli. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bir miktar ip kestikten sonra ipin uç kısmına stop boncuğu yerleştirdim. Kristaller ve boncukların kaymaması için ve iğneme 8 tane kum boncuk ve 8 tane de çek kristali aldım. Yani sıralaması şu şekilde: bir tane boncuk, bir tane kristal, bir tane boncuk, bir tane kristal olarak 8 tane olacak. Ve aşağı indiriyorum. İsterseniz direkt böyle bağlayabilirsiniz de. İsterseniz içinden bir kez dolaşacağız. Dolaşmamızda fayda var sağlam olması için. İki ucunu birleştirmedim. Burada 2 defa düğüm atacağım. Bu şekilde oldu. İpim şu an kristalden çıktığı için bir tane boncuktan ilerliyorum. Ve iğneme 5 tane boncuk alıyorum. Şu an buradaki boncuktayız. Hemen bir ilerideki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar iğneme 5 tane boncuk aldım ve hemen bir öndeki boncuktan geçiyorum.
Tekrar iğneme 5 tane boncuk aldım ve bir öndeki boncuktan geçiyorum. Yani kristallerin üzerine 5'er tane boncuk yerleştirmiş oluyoruz. Ve bu işlemi sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Bu şekilde olacak ama en son kısmı size yine göstermek istiyorum. Ve 5 tane kum boncuk aldıktan sonra iğneme burada yine bu aradaki boncuktan geçeceğiz. Ben tek tek göstereyim size daha anlaşılır olması için. Ve bu şekilde bitiyor. Ama tekrar öbür sıraya geçebilmemiz için hemen buradan 3 boncuktan ilerliyorum. Yani orta kısmını buluyorum. 3. boncuk oluyor. Bu şekilde ilerledik. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Artık buradaki ipimizi de kesebiliriz. İpi ben ilk başlarda kesmiyorum çünkü bir esneme payı olursa tekrar işim bozulmasın diye. Şimdi orta kısımdayız ve boşluklara, bu aradaki boşluklara kristal yerleştireceğiz. Bir tane kristal alıyorum boş olarak ve hemen karşı tarafın orta kısmına geliyorum. Yani 3. boncuktan geçiyorum. Bu şekilde. Tekrar iğneme bir tane kristal aldım. İpimiz burada, hemen karşısındaki boncukların tam orta kısmına geliyorum. Araya bir tane kristal yerleştirmiş oluyorum. İşlemimiz aslında çok kolay ve çok seri bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrar bir tane kristal aldım. Şöyle yapalım. Orta kısmını buluyorum. 3. boncuktan geçeceğim. Bu şekilde sonuna kadar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 7 tane kristal oldu. Ve son kısmı da size göstereceğim nasıl kapatacağımızı. Bir tane kristal aldım yine iğneme. Ve burada ortadayım. Hemen karşı tarafın orta kısmındaki boncuğundan geçiyorum. Kristalin içinden de geçiyorum. Ve ilerliyorum, bir kum boncuk daha. Bu şekilde. Bu şekilde bitirdik. Bunu istersek kapatabiliriz ama daha henüz Rivoli kristali arkasını kapatamıyoruz. O yüzden arka kısmını da yapacağız şimdi. Ve iğneme 7 tane boncuk alıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar aynı şekilde alacağız. Yani hep 7 boncuk. Bir sonraki, yani kristali atlıyoruz ve bir sonraki boncuktan geçiyorum. Bu şekilde olacak. Ve tekrar iğneme 7 tane boncuk aldım. Tekrar kristali atlıyorum ve bu ortadaki boncuktan geçiyorum. Kristallerin üzerine boncuk yerleştirmiş oluyoruz. Tekrar iğneme 7 tane boncuk aldım. Ve hemen aynı işlemi yapıyoruz. Aslında sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben yapıyorum, sizler de yapın. 7 kristalin üzerinde kaplamış oldum. Tekrar 7 tane boncuk alıyorum. Yine bir sonraki boncuktan geçiyorum ve buradan ilerleyelim. Yine orta kısma geleceğim. Yani toplamda saydığımızda şöyle, bu orta kısımdakini de sayarsak 1, 2, 3, 4 ve 5.
Yani 4 tane aslında boncuk oluyor. Tam orta kısmına geliyorum. Ve bu şekilde işimizi bitiriyoruz. Ve bir tane boncuk alıyorum iğneme. Bu işlem yine sıra sonuna kadar aynı. Nereden gireceğiz? Yine bu 7 boncuğun orta kısmını bulacağız. Yani buradan saydığımızda 1, 2, 3, 4. Dördüncü boncuktan geçeceğim. Ve bu şekilde kapanacak yavaş yavaş. Tekrar bir tane boncuk alıyorum iğneme. Tekrar şuradan baktığımızda sayalım. Evet. Tam orta kısımdaki boncuktan geçiyorum. Tekrar bir tane boncuk iğnemi alıyorum. Buradan saydığımızda 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüden geçiyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar böyle yapacağız. Ben yapıyorum, sizler de yapın. Yine en son kısma geldim. Orayı da size göstermek istiyorum. Aslında o da çok kolay ama yine de göstereyim. İlk başta başladığımız boncuğun içinden tekrar geçiyorum. Yani orta kısmına geliyoruz. Bu şekilde kapatıyorum. Ve ipi büzdüğümüz zaman tam büzmeyelim. Kristali önce yerleştirelim. Bu şekilde büzdüğümüz zaman ve arkası kapanıyor. Ve ipi şimdi bu şekilde tutup germemiz lazım. Burası o zaman daha iyi kapanıyor. Ve kesinlikle bir daha boncukla gitmemize gerek yok. Kapanıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz küpe, isterseniz yüzük, isterseniz bileklik yapabilirsiniz bunda. İsterseniz kolye de yapabilirsiniz. Şimdi biz küpe yapalım. Buradan boncuktan yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buradan aradaki boncuktan kristalden de geçiyorum. Bu şekilde. Ve kristalin içinden çıkmış olduk. Burada 7 tane boncuk alıyorum. İsterseniz bunu 5 de yapabilirsiniz. Ama en uygunu 7 diye düşünüyorum. Şöyle sayalım. 4 ve 7. Şimdi bu kristalden çıkmıştı ipimiz ve tam tersinden giriyorum. Bu şekilde. Ve burada bir yuvarlak oluşuyor. Buradan içinden bir kez daha dolaşacağım. Ve bir kez daha dolaştıktan sonra herhangi bir yerde düğüm atıp ipi kesebiliriz. Şöyle aralardan dolaşayım. Şurada görünmeyen bir yerde düğüm atıyorum. Sonra bir tane daha atabiliriz herhangi bir yerde. Buradan aşağı iniyorum. Siz de istediğiniz yerde bu şekilde inip düğüm atabilirsiniz ve ipinizi kesebilirsiniz. Bu şekilde. Küpe aparatımızı aldım. Aletimizi de aldım. Burada görünmeyen bir halka var aslında. Şöyle çeviriyorum hafiften. Gördüğünüz gibi açılıyor. Buradan
girdireceğim. Bunu işlerken de yapabilirsiniz ama ben sonradan da yapmayı tercih ediyorum. Küpe aparatını bu şekilde açtıktan sonra böyle halkamızı aradan küpenin içinden geçireceğim. Geçirdikten sonra buradan yine tutuyoruz metalinden. Dikkatli bir şekilde burayı düzelteceğim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.